Herkese selamlar kıymetli dostlar, umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün Arda Güler'le ilgili Marka gazetesinde çıkan haberle ilgili bir video çekiyorum. Açıkçası şöyle, bu sefer biraz eleştirel yaklaşım da var Arda Güler'e. Vinicius Junior benzetmesi var. İkiye bölmüş açıkçası. Bütün İspanya basınını ikiye bölmüş Arda Güler. Gelişmeler bu yönde ama öncesinde Arda Güler'in son oynadığı maç Salzburg maçındaki istatistiklerine değineceğim. Çünkü şöyle bir şey, bu istatistikleri önce göz önünde bulunduralım. Ondan sonra Marka gazetesinde yazanlara hak verelim ya da hak vermeyelim. Bunu da videonun yorumlarında belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi Arda Güler Salzburg maçında ne yaptı? Biliyorsunuz ki orta sahada oynadı. Net orta saha oyuncusu olarak. Ve toplamda 9.16 kilometrelik yol kat etmiş. Bütün maç boyunca kat edilen mesafe 9.16 kilometre. Bunun 2.72 kilometresini yürüyerek, yani yürüme hızında kat ederken 4.2 kilometresini de tempolu düşük tempolu, yani tempolu ve düşük tempolu koşu şeklinde kat etmiş. 1.7 kilometresini koşu, yüksek tempolu koşu 460 metre ve sprint, yani en hızlı olduğu 0.07 kilometre ediyor. Yani 0.07'sini sadece sprint olarak koşmuş. Çünkü sprint özellikleriyle oynayacağı bir pozisyonda değildi. 32 defa yüksek tempolu koşu yapmış ileri doğru ve 5 toplamda maç boyunca 5 sprint ve en yüksek hızı, maksimum hızı 26.68 kilometre hıza ulaşmış Arda Güler. Salzburg maçında 84 defa topla buluşuyor. 65 defa pas atıyor, 60'ı isabetli, 5 hatalı pas var. Bu da pas oranının %92, pas isabeti oranını %92 yapmış. 3 tane uzun pas denemesi var, 3'ü de isabetli. 2 tane de orta denemesi var. Şut, bir tane şutu var sadece, o da isabetli değil. Aldığı faul, 3 tane faul alarak maçta en çok faul alan oyuncu olmuş Real Madrid adına. Bu istatistikte 1 numara. Pas arası, 2 defa pas arası yaparak da bu Real Madrid'deki en iyi ikinci istatistik ve 3 defa da top kapma. 3 top kapmayla defans oyuncularını bile geçerek burada en iyi istatistiği almış Arda Güler. Peki, şimdi önemli olan bir istatistik var burada. 13 defa ikili mücadeleye giriyor ve maçta Real Madrid adına en çok ikinci ikili mücadeleye giren isim olurken bu ikili mücadelenin 9'unda ikili mücadeleden kazanan taraf olarak çıkıyor. Ve bu da Real Madrid adına en iyi istatistik. Yani maçtaki en iyi istatistiği yapmış, 9 defa ikili mücadele başarısı göstererek defans oyuncularının bile önüne geçmiş. Enteresan, biz defans falan derken adam gerçekten komple bir defans yönünü geliştirmiş bir futbolcu haline geldi Arda Güler. Peki, sönük geçen FIFA Dünya Kulüpler Kupası var. Real Madrid'de en fazla dikkat çeken isim de net bir şekilde Arda Güler oldu. Hani bunu biz sadece, hani biz Türkiye'de, ben bu yayınları yapıyorum, biz Türkler Arda Güler'le ilgileniyoruz falan. Bu böyle değil. Mesela gerçekten şu anda Juventus'ta en çok konuşulan isim Kenan Yıldız. Real Madrid'de en çok konuşulan isim de Arda Güler, yani başka bir isim değil. Herhangi bir isim öne çıkmadı Arda Güler'den başka. Çünkü herkes onu konuşuyor. Yani bazısı beğeniyor, bazısı beğenmiyor. Kötü de konuşsa, iyi de konuşsa bir şekilde Arda Güler konuşuluyor. İspanya'da takdir edilen, bir yandan da eleştirilerin konusu olduğu Radyo Marka'da yayınlanan Real Madrid programının konusu olan Marka'da da haber olan Arda Güler'in Real Madrid'i ikiye böldüğü başlıklı haberde bazı şeyler yazıldı. Bakalım o haberde neler yazılmış. Burada Radyo Marka'da konuşuluyor ama Marka gazetesinde de aynı şekilde haber oluyor. Bunu da altını çizeyim, sonra bana diyorlar yok nereden bunları haber yapıyorsun da sallıyorsun da bilmem ne. Onlar da elinizde internet var. Markanın web sitesine girebilirsiniz. Yani ben de gidip İspanya'da teker teker insanlarla konuşmuyorum yani. Oradakileri Türkçe'ye çeviriyorum ve anlatmaya çalışıyorum. Evet, neler yazılmış bakalım. Marka gazetesinde genç Türk oyuncu artık bir vaat olmaktan çıkıp en azından teknik anlamda bir gerçekliğe dönüşmüş durumunda. Burada bir virgül koyacağım ben. Neden? Çünkü daha önce birçok kişi de bu noktada bana hiç istemediğim laflar söylediler. İşte ben Arda Güler'in artık vaat eden bir oyuncu durumunda olmadığını, başka bir noktaya evrildiğini söyleyince
Ne dediğimi bile dinlemeden bir sürü kişi küfür müfür yağdırdı. Hatta o gün canlı yayında da hiç istemediğim cümleler kullanıldı. Hiç tanımadığım insanlar, hep canlı yayınıma gelenlerden bahsetmiyorum. Yani burada bunu ben söylemiyorum sadece. Bakın Marca gazetesinde de bu artık vaat eden bir oyuncu durumunda değil Arda Güler. Artık başka bir noktaya geçti ve bir ilk 11 oyuncusu olma noktasına doğru ilerliyor. Peki devam ediyorum. Kusura bakmayın böldüm. Sol ayağı bir hazine, oyun görüşü dikkat çekici ve çizgiler arasındaki pozisyon alışı, fikir üretme ihtiyacı duyan orta saha onu yaratıcı bir silaha dönüştürüyor. Ancak birçok analistin belirttiği gibi asıl soru Arda'nın Real Madrid gibi bir takımda orta saha gibi zorlu bir pozisyonda tüm sezon boyunca ilk 11'de kalıp kalamayacağı. Arda savunma yönü ağır basan ya da fiziksel mücadeleleri kazanan bir futbolcu değil. Az evvel söyledim. Yani bunu Marka böyle bir haber yayınlamış ama buraya da virgül koymak zorundayım. Yani az evvelki istatistiklerde söyledim. Maçın en çok ikili mücadele kazanan futbolcusu. 9 defa ikili mücadele kazanarak 13 defada ikili mücadeleye girerek en çok ikili mücadeleye giren ikinci oyuncu ve 9 defasından kazanarak da en çok bu ikili mücadeleleri kazanan oyuncu. Artık bilmiyorum bunlar yorum yaparken nelere bakıyorlar İspanya'daki arkadaşlar. Devam ediyoruz. Marca çok önemli bir gazete olduğu için bu haberi veriyorum zaten. Bu da Madrid gibi takımlarda kalıcı olmakla yedek kulübesine mahkum olmak arasındaki farkı belirleyecek bir unsur. Onun futbolu daha çok sakinlik ve hassasiyet üzerine kurulu. Kimi anlarda Pirlo'yu hatırlatıyor ama İtalyan oyuncunun yanında bir zamanlar sahip olduğu Gattuso ya da Ambrosini gibi destekçileri olmadan takımın yapısı Arda'nın profilini destekleyecek şekilde uyarlamak zorunda. Xabi Alonso'dan bahsediyor. Bu noktada Xabi Alonso Arda'nın eksik yönlerini Valverde, Bellingham ya da Tchouaméni gibi oyuncuların desteğiyle dengeleyen bir oyun planı geliştirmiş gibi görünüyor. Bu tartışma geçen sezon Vinicius Junior'ın yaşadıklarını da hatırlatıyor. Bu sezon öncesi ilk iki hazırlık maçında Brezilyalı oyuncu silik göründü ve en iyi formundan uzaktı. Ancak son maçta yeniden parladı. İyi performansı nedeniyle Mbappe'nin yokluğunda iç koridorda daha serbest hareket edebilmesine sebep oldu. Yani hareket edebilmesini sağladı. Bu alan kendini en rahat hissettiğini söylediği bölge. İki yıldızın rekabeti ve birlikte uyumu sezonun en ilginç taktik sınavlarından biri de olacak diyor. Burada Vinicius'a da değerlendirmiş tabii ki ama Arda Güler'le ilgili kısımlarda açıkçası çok da istatistiklere bakılmadan konuşulmuş. Biraz yüzeysel ve geniş anlamda konuşulmuş. Bilmiyorum. Olay budur. Haber budur. Marca gazetesi İspanya'nın en çok satan gazetelerinden biri de Avrupa'nın en büyük gazetelerinden biri. Yani Fransızlar da, Almanlar da, İtalyanlar da Marca gazetesini takip ediyorlar. Bu şeyde çok iyi bir gazete. Yani orada böyle bir haber çıkması işte Arda'nın eksik yönlerini. Yani ben anlamıyorum. Tabii ki bütün futbolcuların eksik yönleri vardır. Yani Messi için. Messi dünyanın en iyi oyuncusu deniyor bakın. Birçok kişi işte Ronaldo Messi kıyaslamasında Messi'ci olan kısım sayısı daha fazla. Bu bir gerçek. Hele Dünya Kupası'nı falan almasıyla beraber. Yıllarca Messi için söyledikleri şey. İşte Xavi, Iniesta, Messi. Bunlar olmasa zaten Messi olmaz. İşte o yüzden Arjantin milli takımı da yapamıyor. Çünkü Xavi, Iniesta gibi onu besleyecek oyuncular yok. Messi'nin işte sürekli beslenmesi, ondan o topu pasını alacak, o duvar pasını alacak adamlara ihtiyaç duyması. Yani dünyanın en iyi futbolcusu olsan da birilerine ihtiyaç duyuyorsun. İhtiyaç duymak zorundasın. Çünkü günümüz futbolu yani öyle Maradona gibi, Pele gibi tek başına Şampiyonlar Ligi kupasını alan, tek başına Dünya Kupasını alan bir sistemde değil. Artık günümüz futbolunda takım oyunu, dünyanın en iyi oyuncusu da olsan takım oyunuyla oynamak zorundasın. Neden böyle bir eleştiriye getirmişler bilmiyorum. Arda Güler tıklanıyor da belki sadece tıklanmak içindir. Ama olay bu. Teşekkür ederim hepinize. Yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalımın abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada Instagram'dan da Oğuzhan Poyraz TV yazarak da işte oradaki short videolarımı veya işte kısa videolarımı oradan da takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.